Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir kitap sunumuyla huzurlarınızdayım. Alışveriş videosundan görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Daha önce kanalın düzenli takipçileri görmüştür. William Schmidt'in Ölümü Atlatmak, Kavranamaz Olanla Baş Etmek Üzerine isimli kitabını takdim edeceğim. William Schmidt'in zaten kanalımızda kendine ait bir oynatma listesi var. Bu kanalı açmazdan evvel okuduğum kitapları külliyat videosu olarak paylaşmıştım. Kanalı açtıktan sonra da bir ya da iki kitabını da zaten ince ince sunmuştum. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Çoğu kişi ölümden söz etmekten, hatta onun hakkında düşünmekten hoşlanmaz. Hayatın sonluluğunun bilinciyle yaşamak yerine olabildiğince kısıtsızca yaşamanın sevincini duymak daha konforlu bir tercihtir. Zira insani açıdan bakıldığında ölüm en zorlayıcı tecrübelerden biridir. Özellikle sevilen bir kişinin kaybı geride onulmaz bir boşluk bırakır. Yine de ölümle baş etmenin yolları bulunabilir mi? Ölmek bir sorun mudur, son mudur? Ölüm anında tam olarak ne olur? Ölen kişi nereye gider? Artık bununla nasıl bir ilişki mümkün olabilir? Biyolojik hayatın ötesinde söz edilebilir mi? Yas nedir? Hangi evrelerden oluşur? Ölümle arkadaş olmak mümkün müdür? Ölüm kimi durumlarda kurtuluş olabilir mi? Günümüzde ilaç sanayinin ölüme karşı yürüttüğü mücadelenin başarılı olma şansı var mı? Ölüm ölürse hayata ne olur? William Schmidt ölümü atlatmakta ahir zamanlardan beri insanları meşgul eden temel sorulardan birine odaklanıyor. Yazar düşünsel derinlik ve sezgi gücüyle hayatın en kavranamaz gerçeğiyle yüzleşirken okura onunla baş etmenin inceliklerine dair ipuçları veriyor. Yazarın eşi hanımefendiyi kaybettikten sonra yazdığı kitap arkadaşlar. Dediğim gibi zaten alışveriş videosunda biraz bahsetmiştim. Şuradaki figürü görüyorsunuz. Ağaçların altında bir kadın. Aslında yazar eşi hanımefendiyi kaybettikten sonra ölümüyle nasıl başa çıktığını biraz da kendinden yola çıkarak anlatıyor. Bence güzel bir kitaptı. Takdim edeceğim arkadaşlar. Şöyle yazarı bir şey yapalım. Wilhelm Schmidt 1953'te Almanya'da Baviera Suabia bölgesinde doğdu. Berlin, Paris ve Tübingen'de felsefe eğitimi aldı. Çeşitli Alman üniversitelerinde çalıştı. Riga ve Tiflis üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Bir dönem Zürih'te bir hastanede hastalara felsefi ile manevi destek hizmetinde çalıştı. Halen Erfurt Üniversitesi'nde dışarıdan felsefe dersleri veriyor. Almanya'da ve dünyada çeşitli yerlerinde tebliğler sunuyor. 25'e aşkın dile çevrilen kitapları dünya çapındaki satışı 1 milyonun üzerindedir. İletişim yayınlarından kitapları Mutsuz Olmak, Bir Yüreklendirme, Aşk Neden Bu Kadar Zor ve Yine de Mümkün Olur. Yine de nasıl mümkün olur? Sakin olmak, yaşlanırken kazandıklarımız, arkadaşlıktaki saadete dair, düşmanlığın faydaları falan falan. İletişim yayınlarında arkadaşlar bu Psique serisi, hani psikoloji serisi olan format zaten. William Schmidt'in bütün kitapları var. Dediğim gibi oynatma listesine benim bakabilirsiniz. Gayet de güzeldi. Ön sözden başlıyor arkadaşlar. Ölümle baş edilebilir mi? Nasıl olabilir bu? Karım fiziki haliyle artık var olmadığında kendime sorduğum soru buydu. Kitap buradan yola çıkıyor arkadaşlar. Bana en fazla yardımı dokunan şey bu şahane kadının özel enerjisiyle dop dolu olma duygusudur. Sevgimiz öyle büyüktü ki rahatlıkla ölümden sonra da hayatta kalabilir. Henüz beraber Latince öğrenen genç aşıklarken şu kadim neymiş? Omnia vincit amor cümlesi büyülerdi bizi. Aşk her şeyi yener. Çok güzelmiş. Artık kendisiyle yüzleşmeyen bir toplumda ölüm insanın dilinin de tutulmasına yol açar. O zaman hayat sonunu düşünmemek demek olur. Don't mention the end. Sonundan bahsetme. İnsanların çoğu ölümün bilinciyle yaşamak yerine olabildiğince kayıtsızca yaşamanın sevincini duymak ister. Buna karşı diyecek bir şey yoktur. Ölümden daha önemlisi onun öncesindeki hayattır. Neşeli, dop dolu, belki de çılgınca hareketli bir hayat sürmek, insan yaşarken hüzünlü bir hayattan daha iyidir. Ancak arada sırada işin sonundan gelecek bir işaret, insanı gayrete getirmek bakımından iyi olabilir. Yani hafıza gerçekten hem bir nimettir hem de bir beladır. Sadece ölümü düşünerek yaşarsan bu dünyayı es geçersin. Sadece bu dünyayı yaşarsan da zaten iğrenç bir hayvana dönüşürsün. Çünkü bu dünyanın başlı ve sonlu olduğuna inanırsan yaptığın hiçbir şeyin hesabını vermeme hissi. Yani mesela onu şeyler de yanlış anlıyor. Ateistler falan.
hani özellikle altın kural olarak gösteriyor ya, sana yapılmak istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Yani bir insan bireyselliği ön plandaysa toplum kavramına inanmaz. Bu dünyanın burada başlayıp bittiğine inanan bir insan senin dediğin o muhakemeyi yapmaz. Ve içsel olarak kendindeki o şeyi, hesap verme duygusunu hissetmeyen bir insanın o dediğiniz gibi altın kurallarla falan yaşaması mümkün değildir. Ama dediğim gibi bunu gerçekten iman sahibi olmak bağlamında anlamak zor. Onun ölümü benim ölüm karşısında tavrımı değiştirdi. Uzun zaman kendi ölümümün beni ondan ayıracağından büyük korku duymuştum. Hayatın sunduğu bütün güzellikler içinde her şeyden güzel olanı oydu benim için. Bu da hiçbir zaman sona ermemeliydi. Fakat sona erdi ve o benden önce gitti. Şimdi nasıl cereyan ettiğini biliyorum. Benim o eşiği aşmam gerektiğinde öteki boyutta beni sevinçle karşılayacak birisi bekliyor olacak. Orasının neresi olduğunu tam bilmesem de o orada olacak. Ölmek geçiştir diye not düşmüştü ölmeden önce. Peki öteki boyuttaki hayat nasıl olacak? Neyse o ne olduğunu ben bilmiyorum. Yani abi ateist. Ama işte gerçek, hani diyorum ya, bazen böyle vesile olur. Yani gerçekten sevince, yani o sevgi, kendinden aşkınlık meselesi, başka bir videoda bahsetmiştim. Hani kendinden üst bir şeye inanma meselesi, kendinden üst bir şeye bağlanma meselesi, her ne kadar somut bu dünyanın gerçekleriyle izah edilebilse de işte faydadan dolayıdır, kurduğum bağdan dolayıdır. Dediğim gibi bunlar da gerçekten olabilir şeylerdir. Açıklamaları akla yatkındır. Ama sonuçta kendinden üst bir şeyde kendini feda edebilme durumu ya da böyle bir şey imana getirmesi durumu, bu işte öyle basit bir şey değil. Başka bir mevzu var orada. Karım nerede? 1. bölüm. İnsan ölür fakat enerjisi ölmez. Hiçbir şey yok olmaz. Bir insana can veren enerjinin ölümden sonra da var olduğu nihai hakikat olmayabilir. Fakat bugünkü bilgimize göre inandırıcılığı yüksektir. Ölmüş olanın hala burada olduğu duygusunun gerçek nedenleri olabilir. Tabii sevdiğini, hanımını kaybedersen böyle imana gelirsin işte. Birbirinin çok yakını olan insanlar manyetik kutuplar teşkil edebilir ve enerjileri çekebilirler. Bilhassa da çok iyi tanıyıp bildikleri enerjileri. Ölülerden kaçmazsanız bu enerjileri algılayabilir, çekebilirsiniz ve onlarla ölümün büyük alt üst oluşunun ardından hayata geri dönebilirsiniz. Sizi dolduran yeni cesaret, ölenin artık kendisi için ihtiyaç duymayıp onunla bağlantısını kesmeyen size bıraktığı bu enerjiler sayesindedir. Karımın ölümünden sonra benim için durum ne? Ne? Enerjetik olarak yanımda olduğu duygusu çok kuvvetli. Bu bana teselli veriyor mu? Evet, çok. Onun enerjisini kocaman, aydınlık, sıcak bir bulut gibi algılıyorum. Sürekli içimde hareket halinde ve bana iyi geliyor. Yine de karımın soluk alıp veren mevcudiyetinin yokluğunu dehşetle hissediyorum. Kişiliğinin ölümden öteye baki kalıp kalmadığını bilmemiz imkansız. Bilinç sahibi olmak ve ben diyebilmek, beynin şimdiye dek bilindiği kadarıyla fiziki bir varlık gerektiren başarılarıdır. Ölümün kavranamazlığı kişinin tek bir anda enerjiye dönüşmesi olabilir. Ama karımın ölümünden beri öyle tuhaf şeyler oluyor ki kişinin varlığını sürdürmesi ihtimali de dışlayamıyorum. Ben hep ayık kafalı bilimsel açıklamalara öncelik veren bir filozofum ama onların sınırlarının da bilincindeyim. İnsanlar neleri bilmediklerini bilmezler. Gerçekten bilmezler. Onun sükuneti içimde yayılıyor. Hayal mi ediyorum yoksa sahiden öyle mi? Bunu sınamak mümkün değil. Ancak öznel olarak ölümden sonra onun ışığının, enerjisinden bir parçanın bana geçtiğini hissediyorum. Ve bu beni daha fazla onun gibi düşünmeye, onun gibi hissetmeye ve onun gibi eylemeye sevk ediyor. Daha dostça, daha açık, daha özenli. Abi burada kendince o enerji bağını güzel anlatmış arkadaşlar. Ama tabii biz Müslümanlar olarak zaten bu tarz açıklamalarla kendimizi tatmin etmeye ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki ölümden sonra bir hayat var ki bu hayat aslında ölüm, aslında bu hayat bile değil, geçici bir durak. Ebedi istirahatimizde, ebedi yolculuğumuzda arkadaşlarımızı seçmemiz için bir yer. Bu arkadaşlar cehennemde de olabilir, cennette de olabilir. O yüzden belki de bana ki arkadaşını söyle ki sana kim olduğunu söyleyeyim diyorlar. Ölene kadar sevmek. Ölene kadar sevmek hayatının son evresindeki bir insana destek olmaktır. Bunun temel unsuru palyatif isteme.
palyatif ne? İşleme, Latince pallium, örtü demektir. Adını vermiş olan örtüyle sarmalıdır. Tedavi edici bir işlemden farklı olarak artık iyileşmeyi hedeflemez. Hayatta tutmayı ve hayatı uzatmaya dönük bütün önlemleri içermez. Sadece acısını bastırır. Palyatif servisleri olan hastaneler de sarmalamayla uğraşır. Ancak ölene kadar sevmenin asıl yolu evde verilen destektir. Ölmekten olan birçok insanın arzuladığı kendisine yakın insanlarca sarmalanmaktır. Mutluluk bir saniye. Mutluluk hayatın sonuna dek bir rol oynayabilir. Kadere veya tesadüfe bağlı mutluluğun veya mutsuzluğun ne sonuç doğuracağını tayin edecek kudret kimsede yoktur. Doygunluğun mutluluğu ise hayatı bütün çelişkileriyle en azından geriye bakarak hala onaylayabileceğinizde kendini gösterir. Hayatın son evresinde mutluluktan daha önemlisi duygusal anlamdır. Öncelikle de duygusallık duygusu. Artık söyleyecek fazla şey olmadığında geriye temas kalır. Anne karnında ilk duyu olarak oluşan dokunma duyusu son ana kadar erişime açıktır. Evet, o dokunma hissi. Ölümün yakınlığı hayatı dibine kadar alt üst eder. Hayatta önem taşıyan her şey yerle yeksan olur. Doğal kabul edilen her şey şüpheli hale gelir. Önemli sayılan her şey anlamsızlaşır. Ölüm insanların genellikle yakınlık mesafeye dair kararlarını belirleyen farklılara karşı kayıtsızdır. Gerçekten ölümün olduğu yerde daha ciddi hiçbir şey olamaz arkadaşlar. Ve madem ki ölüm vardır, yani gerisi sadece lafı güzaftır. Modern çağda ölümle ilişkinin göreneksel biçimleri kayboldu. Modern özgürlük iddiası o göreneklerden özgürleşmeye yol açtı. Çünkü onlar da bütün biçimler gibi benliğin özgür gelişmesini engelleme şüphesine konu olmuşlardı. Ne var ki biçimden yoksunluğun atmasıyla tutamaksızlık, çaresizlik, kaybolmuşluk ve ümitsizlik kol gezmeye başlar. Tam da ölüm karşısında öyledir. Bir vakitler öte dünyaya yansıtılan ve bu dünyanın kıymetsizleştirilmesinin eşlik ettiği hakiki hayatı modern çağ artık bir öte dünyaya açık olmayan bu dünyaya aktardı tamamen. Ölüm korkusu o noktadan beri artık Araf'tan ve cehennem kapılarından duyulan korku değil, hayatın içine düşeceği varsayılan hiçliğin korkusudur. Elde kalan tek hayatta mümkün olabilen her şeyi gerçekleştirmeye dönük bir yaşam stresi doğar bundan. Ya çok güzel anlatmış burayı. Gerçekten. Yani modern çağ insan ister istemez arkadaşlar sonlu bir varlık, sınırlı bir varlık. Yediği, içtiği, tükettiği, öğrendiği, yapmak istediği ne yapabilirsen yap. Yani en fazla şu dünyada 60 sene, 70 sene efektif bir hayatın var. Kendine iyi baktın 100 sene Allah ömür verdi diyelim. 100 seneye de yapmak istediğin hiçbir şey yapamazsın. Öğrenmek istediğin hiçbir şey öğrenemezsin. Ve öyle bir strestir ki bu hata şansı vermez sana. Ki biliyoruz ki insan hata yaparak öğrenir. Birikerek, kendi tecrübelerini aktararak öğrenir. Ama sen hayatı tek ve biricik yapıp sadece bu dünyaya mündebiç kıldığında, o hayatın içinde her şeyi yapman gerektiği hususuna vardığında, işte bu bize kapitalist sistemin, tüketim toplumunun, hani özellikle kanalda Bay Çulhan'ın ve Zygmunt Bauman'ın kitaplarına bakmanızı tavsiye ederim. Ya da Erik Fromm'un. Yani gerçekten her şeyi bu dünyada tüketmen gerekiyor. Yetişmen gerekiyor. Hani tek hayatta mümkün olan diyor ya, elde kalan tek hayatta her şeyi yapabilme şeyi. Ve öyle bir stres ki bu. Yani yetişemeyiz arkadaşlar. Bazı şeyleri eleyeceğiz, mecbur eleyeceğiz. Bizim için önemli olan şeyleri seçeceğiz ve gerisini ahirete bırakacağız. Yani bu öyle bir rahatlık ki artık korkunun şeyi, hani ölüm korkusundan daha kötü bir şey bu. Hani varoluş sancısı. Tam da burada hoca varmış bak. Şaban Ali Düzgün Hoca'nın Varoluş Sancısı Meselesi kitabında da bu tarz konulara değiniyordu. Burada varmış. Hani o varoluşsal hiçlik meselesi insanı öyle bir aşamaya getirir ki arkadaşlar. Hani hiçbir şey yapamazsın bu seferde. Çünkü aynı anda 20 şeyle yapmaya uğraşmaya çalışırsın. Her şey yarım yamalak olur. Hiçbir şeyden keyif almaz. Sadece bir performans toplumu diyordu galiba Bay Çulhan. Performans öznesine dönüşürsün sadece. Ve aslında performans öznesinde seni daha iyi sömürmek, sana daha fazla ürün satmak için, senin üzerinde bunları göstererek, bunları sana söyleyerek tahakküm kurmak isteyen insanları
köle olmanı sağlıyor sadece. Ama gerçekten duran, düşünen, bazı şeylere yetişemeyeceğini bilen, bazı hataları olduğunu baştan kabul edebilen, hani kendisinin iyisiyle kötüsüyle insan olduğunu kabul edip sınırlı olduğunu bilen, sadece çabalayan, çalışan ama hatalardan ya da yaptığı şeylerden sorumluluğu almakla birlikte bunun dünyanın sonu olmadığını bilen, öte dünyaya inanan insanlar gerçekten daha mutlu. Bu dünyada mutlu. Hani tavsiye ederiz. Yaşama sanatı ve ölüm sanatı. Ars Vivendi'nin yaşama sanatının bir parçasının da Ars Moriendi, ölme sanatı olduğunu henüz antik çağın filozofları biliyorlardı. Güzel yaşama endişesi yani kalos sen, güzel ölme endişesiyle aynı şeydir. Yani kalos apoteskeien diyordu Epikür. Milattan önce 4. 3. yüzyılda Melanikos'a mektubunda. Bu hiç değişmedi. Güzel bir hayat ölüme hazırlanmanın en iyi yoludur. Gerçekten öyle arkadaşlar. Her halükarda şu soru modern insanın karşısına öncekinden daha keskin bir şekilde dikilir. Hepsi bu muydu? Evet arkadaşlar, hepsi buydu. Bu kadardı. Sen bir insansın. Dünyada kapladığın fiziksel alan belli ki dünyanın evrende katladığı yer bile belli. Hani sen dünyanın içinde bir toz zerresi bile değilsin. Dünya da evrenin içinde toz zerresi değil. Kendini çok abartma. Daha ilerisinde daha büyük cevherler var. Modern ölüm, hayatın umut dolu gerçeğini, projeleri kesintiye uğratan ve harika fırsatları mahveden bir aldırmazlıkla akamete uğratır. Doğru, öyle. Birden gelir ölüm ve senin o büyük büyük planların yok olur. Hani ben bazen şeye çatıyorum. Bu neydi? Alfa ol kız düşür videosunda anlatmıştım. Hani evrimsel psikolojiden yola çıkarak kadın erkek ilişkilerinde böyle erkekle kadını anlatan alfa erkek nasıl olur, yüksek değer erkek nasıl olur, yüksek değer kadın nasıl olur, eş seçimleri falan anlatıyor ya, böyle güzel güzel rujlarını sürmüş, makyajını yapmış, vitrini çok güzel ablalar. Vitrin dediğim görsel arkadaşlar. Aklınıza terbiyesiz bir şey gelmesin. Öyle biri değilim ben. Hani asla öyle bir şey ima etmem. Yani görüntü olarak çok böyle güzel ablalar, abiler, yakışıklı abiler çıkıp böyle evrimsel psikolojinin sanki çok geçerli bir yanı varmış ve geçerli yanı insaniymiş gibi hala bir şeyleri anlatıyor. Modern hayata işte ölüm yok gibi anlatıyorlar. Hani özetle onu söyleyeyim. Ölüm yok. Bir erkek için, bir kadın için ölüm yok. Sen mücadele edeceksin. En üste çıkacaksın. Yarışı kazanacaksın ve bütün kızları sen düşüreceksin. Sonra bir trafik kazası gelecek. Boynundan altı felç olacak. Ne oldu? Ve aynı savunduğun evrimsel psikolojiye ve ilişki dinamiklerine göre sen artık çöpsün. Seni öldürmemiz lazım. Öyle şey mi olur? Yapılan bir birikim, bir başka bir özelliği yok mu insanların, ilişkilerin? Ay ay, insanların bu sığ, tek düze bakışları modern çağın en az ölüm kadar kötü yanı arkadaşlar. Bazıları bazıları nihai hadiseyle mücadele etmeye girişir. Ama çoğunlukla başarısız olurlar. Öfkeye kapılmak da ölüme işinden alıkoymaz. Olanı basitçe kabullenmek daha münasip görünür. Rıza göstermek her şeyi kolaylaştıran tutumdur. Yakındakiler için de öyledir. Hatta belki de tıpkı sevme eylemindeki gibi kendini teslim etmek. Şu dini düstura tekabül eden dünyevi biçim olabilir. Ruhumu senin ellerine teslim ediyorum. Gerçekten ölüm öyle bir şey arkadaşlar. Ruhumu teslim ediyorum. Bu hayatta yarı yolda kalanı mümkün bir başka hayata emanet edebilirsiniz. Bu bakış tarzının sonucu modern çağda dört bir yanı saran ümitsiz yaşama hırsının yerini şen bir sükunetin alması olabilir. Gerçekten olabilir. Hayatın ötesinde bir hayatın olduğunu kabul eden, hangi biçimde olursa olsun bütün düşlerini şimdi hakikat olmasını rahatlıkla kaldırabilir. Başka bir sefere derecektir o zaman. Mevcut hayatın ötesinde bir hayat tasavvuru, ufkunu açmaya ve kendi benliğinin ötesinde bir başka kazanmaya zemin hazırlar. Gerçekten öyle. Duyusal emeğin artık takatinin olmadığı bir güç harcamayı gerektirdiği zayıflık anında da benlik kendisine daha büyük bir bağlama yerleştirilmiş hissedebilir. Bu da anlamsızlık hissini uzakta tutar. Gerçekten öyle. Şimdi mesela bunu söyleyince ateist arkadaşlar şey diyor işte, ya da solcu arkadaşlar ki genelde tarihsel materyalizme meraklı Marksist arkadaşlar ateist de olurlar zaten. Ben çok görmedim yani, hani hem solcu Marksist olup da hem de inanan biri görmedim. Çünkü tarihsel materyalizm e, yani Marksizmin temel doktrinine aykırıdır inanmak. Ben sadece şeyden bahsetmiyorum. Marx işte din afyondur demiş falandan bahsetmiyorum.
Marksizmin dünyayı madde üzerinden açıklaması, herhangi bir metafizik alana imkan tanımaması zaten Marksizme inanmış bir insanın otomatikman iman kavramından uzaklaşmasını getiriyor. O yüzden ben çok görmedim. Hani onu mesela elimine edip başka bir orta yol bulmaya çalışan işte Nurettin Topçu gibi, Hikmet Kıvılcımlı gibi Anadolu sosyalizmi, Anadolu Müslüman sosyalizmi yapan hocalar eski dönemde tabii. Yani 100 yıl neyse 50-60 yıl önce onlarda biraz gördüm ama tam tutmuyor. Neyse şeyi anlatacaktım. Burada anlattığımız gibi o his, öte dünyaya bağlanma meselesi gerçekten önemli. Niye önemli? Senden sonra bir hayat olduğuna inanmak gerçekten bir rahatlama getiriyor. İşte burada o solcu ve ateist arkadaşlar ya işte insan kendine bahane buluyor falan diyor ya. Ya şimdi bu bahane de olabilir. Benim gibi başka vesilelerle iman etmiş bir insan olarak şunu da görmüş olabilirsin. Hani başka videolarda söylüyorum, temiz fıtrat meselesi, iyi fıtrat. Yani demek ki inanmak, yani benim özelimde benim için Müslüman olmak gerçekten temiz fıtratta uygun bir din olduğu için Allah belki de diyorum ben kendi kendime, bu benim tevilim, yorumum, inanmamın alt zemini. Hani belki de uygun yarattı. Hani insanın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yaratılması Allah'ın varlığını inkara mı getirir? Yani insanın kendine bahane buluyor mu demektir? Yoksa başka birçok şeylerle destekledikten ve inandıktan sonra senin inandığın Allah senin fıtratına uygun bir inanç mı göndermiş demektir. Ben olaya öbür türlü bakıyorum. Ölümle ilişkinin evreleri. Burada evreler. Belki bu evrelerden ziyade hayatta kalmanın veçelerinden söz etmeliyiz. Çaresizlik. İlk önce o geliyor. Karımın mezarı başında şaşkın, acı acı ağlayabiliyorum sadece. Beraber yaşadığım insan yok artık. Bunun hakikat olması mümkün değil. Tek düşüncem bu. Evde, her odada esneyen bir boşluk. Dünya bir uçurum boşluğu. Hiçbir şey herhangi bir anlam taşımıyor. İkinci aşama cebelleşmek. Ölümden önce habire alevlenen, aşırı beklentiler yaratan hayata yönelik o öfke. Felaketi durdurabilecek olan herkese yönelik öfke uçup gider. Öfke yok artık. Sadece ters gitmiş olan ve benim kendi ihmal ettiğim her şeyle cebelleşme var. Karımın ölümüne yol açan yemek borusu kanseri çok geç fark edildi. Neden? Mide yanmasının rahatsız olmadığını erken öğrenseydik hastalık atlatılabilirdi. Ama kimse bilmiyor bunu. Aydınlatılmadık bu konuda. Mezarlıktaki çiçekler ne güzel. Niçin karıma dahası çiçek getirmedim? O beni hep can kulağıyla dinledi. Peki ben ona kulak verdim mi? Canla başla cebelleşmeyi sürdürmek yine de bana doğru yol gibi görünüyor. Bıkkınlık verene kadar. Bıkkınlık verene kadar kendine yüzleşme. Arkadaşlar işte diyorum yani insan gerçekten tecrübe. Kitap okumak bu işte. Hani kitap okumak niye önemli? Bazen ben diyorum hani kitap okumasan da olabilir. Sen okuma yazma bilmezsin, temiz fıtratlısındır, dünyayı başka bir yerden görüyorsundur. İlber Ortaylı'nın dediği o saf cahilsindir, yarı cahil değil. Saf cahilsindir, kendine has bir dünyan vardır, dünyayı bir tasavvur biçimin vardır. Kendine ait hatta bir kozmolojin vardır. Kozmolojine bütün dünyayı tek bir görüş açısında görebilme meselesi. Tek bir bütünün parçası olarak görebilmesi. Hani yıldızlara bakarsın, çobansındır dağda, okuma yazma bile bilmiyorsundur ama geleneksel bilgilerle ya da başka şeylerle, görerek öğrendiğin, kendi içine ilham olan şeylerle bir hayvanın nasıl bakımın gerektirdiğini en az bir veterinerlik fakültesi öğrencisi kadar iyi biliyorsundur. Ya da hiç yön tayini pusula kullanmamışsındır, harita görmemişsindir ama yıldızları, tabiatı, ne bileyim coğrafyayı biliyorsundur. Coğrafyada dağları, tepeleri biliyorsundur. Havayı koklamayı biliyorsundur. Hani bir meteorolog değilsindir ama havayı koklayarak yağmurun, karın hangi mevsimde ne zaman geleceğini bilirsin falan. Yani böyle bir insansan zaten sen her şeyi aşağı yukarı tabiatı akışı içinde doğru şekilde yaparsın. Ama günümüzün çoğunluğu böyle bir imkana sahip değil. Bu noktada kitap okumak niye önemli? Biraz uzattım ama şu sebepten. İşte bunları bilin arkadaşlar. Ölümle önce bir çaresizlik, bir cebelleşme. Şu mesela ben karım beni can kulağıyla dinlerdi. Ben dinledim mi? Ona daha çok çiçek götürmeliydim. Ya da karımın işte mide yanmasını daha erken fark edebilirdik. Yani bunları okuyunca bir farkındalık gelsin. Şöyle bir içinize dönün. Gerçekten ben buradakileri dikkate aldım mı? Yarın bir gün bunlar da benim başıma gelebilir. Ben de şimdiden bu abinin tecrübelerinden kendime pay çıkarayım da aynı kötü tecrübeleri yaşamayayım. Daha iyi bir hayat yaşayayım.
Sonunda işte sevdiğim birini kaybettiğimde bu acılarla yüzleşirken cebelleşme ya da şu süreçleri daha rahat atlatayım falan falan. Yani bu yüzden önemli arkadaşlar. Hani buna dikkat etmeniz. Hani her şeyi tecrübe ederek öğrenmeyesiniz. Bazı tecrübelerden pay çıkarırsınız. O senin tecrüben olur. Şimdi ben bu abiyi çok içten okudum. Severek bütün kitaplarını okudum. Hani özellikle o Salınmak kitabı kanalımızın ilk videosuydu galiba abinin. Tam böyle eşini kaybettiği zamandı. Hani kaybetmeye yakın zamanıydı. Salıncak metaforu üzerinden ölümle hayat arasındaki salınma üzerinden çok güzel bir şey anlatıyordu. Şimdi aradan 2 yıl geçti neredeyse. Eşi öldü. Onunla cebelleşme işte bu ölümle nasıl yüzleştiğini anlatan kitabını okuyoruz. Hani mesela ben oradan da feyz almıştım. Şimdi abiyi anlıyorum duygusal. Düşünün ki adam ateist. Ama sevgiyi, sevdiğini kaybetmek öyle bir şeydir ki adamı imana getiriyor neredeyse. Hani öyle düşünüp bu abinin sözlerinden kendime bir tecrübe aktarıyorum. Ve inşallah daha iyi bir insan olup çevremdekilere, sevgilime, eşime daha iyi yaklaşıp bu hayatı daha verimli kılmaya, daha mutlu olmaya çalışıyoruz. Hani aslında bunun için okuyoruz. Salt bilgi için okuyorsak zaten okumayalım. Salt bilgi işini artık yapay zekalar çözüyor. Biz artık başka bir yerdeyiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Neyse. Sonra konuşmalar bölümü geliyormuş. İyi niyetle söylerler. Yardıma ihtiyaç duyarsan ara beni. Kesin olan şudur. Aramayacağım. Çünkü gücüm yetmiyor. Çünkü ihtimal ki aradığımda şu an maalesef uygun değil olacaklardır. En iyisi yardımını doğrudan hayata geçirmektir. Öğlen kapında çorban hazır. Yarın akşam uğrayacağım. Buna sahiden memnun olurum. Gerçekten öyle. Özellikle en yakınlarıyla ve en sevdikleriyle, çocuklarla, erkek ve kız kardeşlerle, kız ve erkek arkadaşlarla uzun sohbetler yapmak inanılmaz iyi gelir. Onlarla arkadaşları hakkında yani karım hakkında konuşmak ona yakın olma duygusu veriyor bana. Bu sohbetlerde yitirdiğimiz müşterek hayat hakkında gözlemde bulunabiliyor ve bazı şeyleri şimdiye kadarkinden farklı tasnif ediyorum. Bu da güzel arkadaşlar. Konuşma meselesi de önemli. Ama burada naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kendim çok fazla ölüm yaşadığım için ya da çok fazla böyle ölümlü olaya tanık olduğum için şeyi fark etmişimdir. Ben bir kayıp yaşadığımda birileri gelip bana hani böyle akıl verir ya. Ha işte şöyle yap, böyle yap, işte ölenle ölünmez falan filan gibi o sözler size de söylenir. Ya ben bunu yanıma gelip de ben zaten o acıyı kendi içimde yaşamaya çalışırken birileri bunları gelip bana söylediğinde ağzına kürekli vurasım gelirdi. Ya bilmiyorum belki bana özel. Ya bana bir sus falan diye bağırasım çağırasım gelir. Çığlık atasım gelir. Ben içimde acımı yaşıyorum bana akıl veriyor. Sanki bende akıl başta kalmış gibi. Kendi kendime ben hala bu dünyada varoluşumla sabit durmaya çalışırken akıl kalmamış zaten. Gelip bana akıl veriyor. İşte şöyle yap böyle yap acını yaşa işte var mı başka bir şey. Hani ölenle ölünmez dayan falan. Zaten onu yapmaya çalışıyorum. Sen söylemene gerek yok falan. O yüzden ben genelde böyle Allah korusun çok taze bir acı yaşayan ya da böyle ölüme yakın bir acıyla hazır bekleyen hani bazı hastalıklar vardır ya ölümü beklenir. Size nacizane bir kardeş tavsiyesi arkadaşlar gidip akıl vermeyin. Ne yapın peki destek olmak için? Aynı şuradaki abi gibi. Götür bir bardak su ver. Uzat suyu ama ısrar etme sakın yani bak onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Bir bardak su uzattın. İçiyor mu? İçiyor. İçmiyorsa ısrar etme. Bir tas çorba götür. İçiyor mu? İçiyor. İçmiyorsa ısrar etme. Sakın şunu yapma. Ya ye bak nasıl dayanacaksın yoksa iç bunu falan. Sakın yapmayın arkadaşlar. Sonra ne peki? Git yanında otur. Ben genelde öyle yapıyorum. Çünkü bana en iyi gelen arkadaşlarım sağ olsun nadirattan da olsa onlardı. Ben acımı çekiyorum ya ben böyle iki büklüm kalmışım duruyorum. Gelir yanıma durur ama benimle saatlerce oturuyor falan. Hiç konuşmuyor öyle duruyor yanımda. Böyle duruyor. Bana hafif dokunuyor falan sağ olsun. Eli omzumda, eli bacağımda böyle dizimde falan. Sonra garip bir şekilde zaten senin böyle konuşasın geliyor, anlatasın geliyor. Sonra o hiç yorum yapmıyor mesela. Dinliyor falan dinliyor. Siz de öyle yapın arkadaşlar. En büyük destek bu. Bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Yani ölümle başa çıkan bir arkadaşınıza ya da böyle ciddi bir hastalıkla başa çıkan arkadaşınıza doğrudan abinin dediği gibi bir tas çorba, bir tas ne bileyim bir bardak su götürün. Ama asla ısrar etmeyin. Yiyorsa yer, içiyorsa içer. Asla konuşmayın. Nasıl oldu anlattırmayın. Gidin yanına oturun. Ya bir cümle Allah sabır versin. Başın sağ olsun. Var mı yapabileceğim bir şey? Ben buradayım deyip susun. Yanında da durun. Zaten o bir şey varsa söyler. Yoksa da şey yapar. Ve bunu ara ara yapın.
Zaten bir süre sonra o insanı gerçekten sizin iyileştirdiğinizi göreceksiniz. Bu da böyle bir tavsiye olsun. Sonra alışma aşaması. Tekrar tekrar vuku bulan kaçınılmaz olarak alışmayı sağlar. Yatakta yanım boş kalmaya devam ediyor. Bu her sabah korkutuyor beni. Sonra bu durum bana yabancı olmaktan çıkıyor. Az çok aşinam oluyor. Bir insan sürekli yabancılama halinde yaşayamaz. Yeni duruma ağır ağır alıştıkça hayat geri dönüyor. Cinsel ihtiyaçlar uyanıyor ve başkalarıyla mahrem yakınlaşma için tazyik ediyor. Her kim olursa olsun neredeyse. Daha önce benzer bir durum yaşayan bir arkadaş biliyor bu hali. Onunla bunun üzerine konuşuyorum. Yaşama ve teselli edilme ihtiyacı bu. Fakat bu zaruret halinde birisiyle bağ kurmak, ilişkiye başka bir sebep yoksa tavsiye edilecek bir şey değil. Ağır hayal kırıklıklarına yol açabilir. Yani kimseyi yara bandı yapıp da hani ölmüş eşinizin yerine gidip sırf cinsel arzularınızı duygularla karıştırıp onun yerine başka birini bulmaya çalışmayın diyor. Yani o da kişiye göre değişir. Yani zaten yani şöyle söyleyeyim, bu cinsel ihtiyaçlar meselesi şöyle olabilir. Yani sen zaten Allah korusun kimseye göstermesin ama çok genç yaşta eşini kaybettiysen, yani fizyolojin, hormonların hala yerindeyse bu ihtiyaç gerçekten olur. Ama zannetmiyorum ki 70 yaşında, 60 yaşında 50 yıllık karını kaybettikten sonra da zaten hala o duygu kalkıyorsa bir tuhaf, yani o da tuhaf. Büyü. Her tuhaf ses, her dikkat çekici rakam dizisi, her gökkuşağı karımın yanımda olduğunun bir işaretine dönüşüyor. Maddenin hangi halinde olursa olsun, onun beni peşine temin etmiş olduğu gibi. Onun ölümünden beri sırayla büyüye yorulabilecek durumlar yaşıyorum. Bunlar hala birlikte olduğumuz duygusunu güçlendiriyor. Algıda seçicilik yapıyor abi. Sonra şükran. Öteki hayatı çevreleyen çizgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Karımın ölümünü nasıl atlatabileceğimi vakitlice sorduğum tecrübeli arkadaşım bana şu tavsiyede bulunmuştu. Güzel projelere ihtiyacım var. Ben de kendime birkaç proje belirledim. Çocuklarımla ilgilenmek, arkadaşlara daha fazla temasta kalmak, kendimi daha canla başla işime adamak. Bu dünyalılık. Yataktan kalkmak, banyoya gitmek, kahvaltı hazırlamak, saatlerin dansı. Başlamıştır yine. Ha, böyle bir film galiba. Ha, müzikmiş, pardon. Hayat bana bu dünyalılığıyla yine her yere yayılıyor. Her şey Sisifosvari kendi yolundan gidiyor. Her gün yeni baştan, sanki başka türlü olamazmış gibi aldatıcı bir ebedi kesinlik. Gündelik hayat yüzeyselliğiyle ölümün açtığı uçurumun üzerine bir köprü kuruluyor. Hafiflik ve başkalarıyla hayat bir ilişki yeniden mümkün hale geliyor. Karımın enerjisiyle sarmalanmış ve onunla dolu hissediyorum kendimi. Bunun hiç kaybolmamasını diliyorum. Sonra neşe kısmı. Yaz emeğini eda ettim mi şimdi ben? Bu lafı hiç sevmedim. Üzülmek bir emek süreci değildir. İnsan olmanın bir parçasıdır. Bazıları başka şeylere yönelmek üzere ölümü süratle halletmek tırnak içinde isterler. Ben istemem. Birçok zaman talep edildiği üzere ölülerin en nihayet gitmelerine izin vermek de daha ziyade yol açtıkları huzursuzluğa artık katlanmak zorunda kalmamak için onlardan uzaklaşma isteğinin bir ifadesi. Kurtulma, yas görevi, bunlar. En sonda mezarın gücü. Mekanın duygusal etkisi belki internette bir anma sayfasını hızla ziyaret etmenin pek kalıcı bir şekilde akla getirmediği duyular üstü düşünceleri uyandırır. Mezar kendi sonluluğunuzla bir yüzleşmedir. Ölümle hissedilen ve düşünülmüş bir karşılaşmadır. Ölümden bakarak kendi hayatımızın ne olmuş olacağı sorusunu ortaya atar. Gerçekten öyle. Mekanın meselesini ben kimde anlatmıştım? Gene ya Bayçuan videolarının birinde ya Agamben'in videolarında mekanın öneminden bahsetmiştim arkadaşlar. Hani artık dijital dünyada sen masanda otururken dünya aslında sadece şu telefon. Dünya elin içinde. Mekan diye bir şey yok senin için aslında. Senin için her şey evine geliyor. Haliyle mekanların insan psikolojisinde etkisi gitgide kayboluyor ve bunu anlamak da zorlaşıyor. Hani o yüzden mezarlıkları ziyaret edin arkadaşlar. Hani illa oraya gidip dua edinmedin, o klasik teolojik tartışmaya girmiyorum. Hani sen duanı her yerde edebilirsin ama mezarın başka bir şeyi vardır. Ben ne zaman gitsem mesela o mezar taşlarında bir huzur, bir sükunet geliyor yani ister istemez bana. Ölüm sahiden var mı? Hayatın gizemi ölümle beraber bir anda sökûn eder. İnsanın tüm oluşu ölmeye dair hayretle ve korkuyla ve sonrasına dair huzursuzlukla iç içe gelişmiştir.
Gerçekten ölümün öyle insana sarsıcı bir etkisi var. Her ne biçimde olursa olsun enerji her ölümden sağ çıkar. Reel suret ölür ama enerji ölmez. Can verdiği insanın ölümden sonra evvela uzamda kalmaya devam eder inatla. İnsanın enerjisinin şiirsel ifadesi olan yani ruhun çekip gidebilmesi için bir pencere açma adetinin o eski sevimli geleneğin sebebi budur. Çok güzel gerçekten. Yeryüzünün tüm enerjisi her ne kadar sonsuz zaman aralıklarıyla da olsa evrene geri döner. Ölenlerden arda kalan enerji de bu sürece katılır. Ölen herkes bir süre daha yeryüzünde eğleşecek olanların semasında yıldız olur. Demek asıl olan beden değil enerjidir. Ama onun da özü olanaktır, potansiyeldir. Ne kadar fazla enerji varsa o kadar fazla potansiyel olur. Onunla bir bedensel gerçeklik yaratılabilir ve beslenebilir. Bir süreliğine bir insanın hayat enerjisi ve ruhu olan şey ölümle beraber tekrar kozmik enerjiye ve her şeyi dolduran dünya ruhuna aktarılır. Her hayatın onun içinden doğduğu enerji yüklü kutuptan zıddındaki enerji kaybı kutbuna geçer. Ta ki ölümle beraber saf, bağımsız yeni bir oluşu mümkün kılacak enerji durumu yeniden tesis edilene dek. Böylece hayat maddileşme, gayrimaddileşme ve tekrar maddileşme arasında çember çizer. Ölümden sonra hayat var mı? Vallahi var. Şimit abi. Biz inanıyoruz. Müslüman ol, huzur bul. Ölümü atlatmak mı, ölümü aşmak mı? Hiç kimse ölümle ilişkiye girmekten kaçınamaz. İster olumlu olsun, ister kayıtsız, isterse de olumsuz. Olumlu bir ilişki ölümle cebelleşmek yerine onu kabullenme olanağını açar. Bunun abartılı biçimi ölüm aşkına tanatofiliye varır. Ölüme yakın olmaktan sakınmaz. Aksine onun ararsınız. Öyle şeyler yapmayın tabii. Şayet onun bir işlevi yerine getirmek durumunda olduğunu yani sadece işini yaptığını teslim ederseniz ölümle ilişki kolaylıkla işlevsel bir ilişki temelinde yürütülebilir. Bunun için ona şükran duymanıza sebep yoktur ama ona kızmanıza da hacet kalmaz. Daha ziyade saat gibi işleyen bir düzene kayıtsız kalmak için bir nedendir bu. Doğru, ölüm hayatın bir parçası. Modern zamanda en fazla yaygınlaşan ise ölüme karşı mücadeledeki agonal ilişki oldu. Elis Canetti'nin onu düşmanı ilan etmesi karşısında ölüm her zamanki gibi soğuk kaldı ve bu yine de Canetti'nin hayatına mal oldu. İnsanın bakış açısında ölümün olası bir anlamı hayatın değerini hissedilir kılmak olabilir. İnsanlara sadece sınırlı sayıda edinilebilen şeyler değerli görünür. Altın mesela. Hayatın sınırlılığı, saatleri, günleri ve yılları altına çevirir. Çakıl taşları gibi sonsuz sayıda olsalardı hayat tümüyle değersiz olurdu. Böyle bakınca zamanın kısıtlılığı bir noksan değil. Bu çerçeve içinde bereketi tecrübe edebilmek için hayatın bir koşuludur. Ancak biçimi olan yani sınırlı olan bir şeyin içini doldurabilirsiniz. Bu hayatın biçimi için de geçerlidir. Ebediyen kalmadığı için o kadar güzeldir. Böyle bakıldığında ölüm hayata karşı değil, hayat lehine güçlü bir argümandır. Hayatı değerli kılar. Gerçekten öyle. Yani bakış açınız ve onu verdiğiniz değer önemli arkadaşlar. Hayattan kurtuluş olarak ölüm. Norveçli maceracı Thor Heyerdah'ın 2002'de 87 yaşında ifa ettiği gibi bir pasif kendini öldürmede pek bir karışıklık çıkması beklenmez. Heyerdah kanser teşhisi konması üzerine gıda almayı, su içmeyi, ilaç yutmayı bırakmış ve bu şekilde kısa süre sonra evinde ölmüştü. Bu davranış tarzında doğrudan bir kendini öldürme söz konusu değildir. Zaten böyle değerlendirilemez. Ama yine de hekimlerin hayatı uzatmaya dönük önlemlerle ilgili tavsiyelerine uymama kararı gibi insanların kendi tercihine dayanır. Ölene kadar sevmek burada ruhsal manevi destek sağlayabilir. Aktif kendini öldürmede durum farklıdır. Sadece insanın kendi kararına değil, aktif uygulamasına da dayanır. Buna izin verilebilir mi? Teorik bir sorudur bu. Pratik açıdan bunun üzerine ahlaki değerlendirmeler yapmak etkisizdir. Buna izin olmaması durumunda ölenleri hesabı çekmek müşkül olabilir. Yaşamak zorunda olmak gibi bir yükümlülük görünürde yoktur. Bunun üzerine yasaklarda ve tabulaştırmalarda gitmenin anlamı yoktur. Gerçekten ya kendini öldürmeye karar vermiş bir insana neyle caydıracaksın ki?
Hani kendini öldürmeye izin vermiyorsun. Tövbe yarabbim. Yani öldürülmeyin arkadaşlar kendinizi. Hayat son ana kadar mücadeledir. Hani şey gibi düşünürüm ben ölümü. Hani madem öleceğiz, Albert Camus falan zamanında çok okuyup hiçliğe sürüklenen arkadaşlara. Hani madem öleceğiz, şimdi sen zaten hayatı kendi içinde bir var değer olarak görürsen ölüm sana kendini öldürmek çok mantıklı gelir. Ama sen inanan bir insansan zaten kendini öldürmeyi düşünemezsin. Hani düşünmemen gerekir. Çünkü ölüm çok şeydir. Ama buna rağmen düşünürsün. Dediğim gibi insan hayatta öyle zorluklar yaşar ki imanı sınanabilir. Gerçekten kendini canına kıyacak aşamaya gelebilir. Öyle şeyler yaşar ki Allah göstermesin. Kimseye o tarz şeyler yaşatmasın. Gerçekten zordur. Hani ben bazı böyle ezberden ya işte nasıl Müslümanmış kendine kıymış falan diyen insanlara neredeyse şey beddua niyetinde işte onun yaşadıklarını hani demiyorum, gene beddua edemiyorum ama dilim varmıyor, ama gerçekten yani o yaşadıklarını yaşamadan da böyle kolay yattığın yerden ahkam kesmek. Yani çok kötü bir şey. Adam canına kıymış, akıl gitmiş, şey yapmış, şey diyor. Yani ya onu yapsana buna yapsaydı. Onu yapacağı yere şunu yapsaydı. Kendine kıymak çözüm mü? Lan bir sus, ağzının üstüne kürekle vuracağım şimdi ya. Yani adam akıl kalmamış. Adam kendi canına kıymış. Senin böyle gereksiz yorumlarına mı ihtiyacı vardı? Ki öldü gitti adam. Neyi yapıyorsun? Neyin şovunu yapıyorsun? Yani gerçekten tam o noktada dilimin ucuna geliyor o beddua ama yapmıyorum, etmiyorum gerçekten. Siz de etmeyin. Ama ölüm, yani kendini öldürmeye karar veren bir insanın o yaşamaya direnmesi, öldürmemesi aslında hayatın da bir parçası, mücadelesi. Hani başka bir yerde belki söylemişimdir videoda falan. Hani bu hayatı, bu içinde bulunduğumuz hayatı geçici görüp de öteki dünyaya inanınca iki türlü yol çıkıyor ister istemez. Yani bu hayatın hiçliği, boşluğu çıkıyor. Öteki dünyaya inanınca ya da inanmayınca fark etmez. Bunun dengesi ne peki? Hani bunun dengesi şurada buluyorum ben kendi içimde. Bu hayatta yaptıklarımız öteki taraftaki durumu belli edecek ya, ya da yaşadığımız hayat nasıl öleceğimizi belirleyecek ya, ben buna inanıyorum ya. O yüzden son ana kadar mücadele etmek, son ana kadar, hani her şey kötüyken bile mücadele etmek hayatta kalmak için değil, bu dünya için değil. Senin bu dünyanın amacına uygun davranmanla alakalı bir şey gibi geliyor bana. Çok kötü bir hastalığa şey yaptın. Gerçekten burada pasifteki abi gibi kanser oldun ama yine de mücadele etmek, o kanseri yenmek için mücadele etmek anlamına gelmiyor. Öldükten sonra ya da nasıl öleceğinle ilgili bir karar gibi geliyor. Senin öteki tarafta o mücadeleyle gitmiş olmanı gerektiriyor. Ya da ölüme karşı duruşun, hayata tutunma çaban aslında ölümden sonraki hayata verdiğin değeri gösteriyor gibi geliyor bana. Yani umarım anlatabilmişimdir. Yani bu dünya için yaptığın mücadeleyi bu dünya için görürsen sıkıntı, ama bu dünya için yaptığın mücadeleyi ölüm anı için ve ölümden sonrası için görürsen daha mantıklı bir yere oturuyor benim zihnimde en azından. Kendini öldürmenin olanaklılığında en değerli olan insanların bunun kendi hayatları olduğunu daha açıkça fark etmeleridir. Tam da ölümle yüzleşme kararlı bir biçimde hayata yöneltir insanı. Kendini hayattan azletme olanağından imtina eden ilk defa olarak kendi hayatını seçmiş olur. Hayat kendi başına bir değere sahip değildir. İnsanların ona verdiği değeri taşır. Gerçekten güzel bir yerden bağlamış. Yani ilk defa sen kendini öldürmeyi düşünüp bunun üzerine bir muhasebeye girip bilinçli bir şekilde öldürmek ya da öldürmemeyi tercih ettiğinde ve öldürmemeyi tercih ettiğinde direkt kendi hayatını kendin başlatmış gibi bir duyguyla kıymetleniyor aslında. Buna ben kendi hayatını kendin yaratıyorsun gibi asla ateist bir yere gelmem ama çok iyi bir farkındalık derim yani. Hani sana verilenin kıymetini anlamak adına. Bir insan egoistçe kendini öldürdüğünde kendisinin artık taşıyamayacağı yükleri başkalarına bırakmış veya hatta bilinçli olarak onların sırtına bu ölümün ifade ettiği yükü bindirmiş olur. Diğer kan bir intihar ise kişinin başkalarını kendi bakış açısında onlar için teşkil eder hale geldiği yükten kurtarmaya amaçlar. Söz konusu olan az düşünülmüş, anlık karar verilmiş bir intihar olabilir. Mesela yaşlı bir kadın yakınının onu yerleştirmek istediği, hoşlanmadığı yurda gitmemek için kendini pencereden attığında böyledir. Yahut uzun uzun düşünülmüş, hazırlanmış bir intihardır. Hayat artık dayanılmaz hale geldiğinde veya çaresiz bir hastalık karşısında ölme süresi kısaltılmak istenildiğinde böyle olur. Cinayete ve öldürme eylemine
kapıları, bacaları açmamak için yasa koyucu burada dar sınırlar çizme kaygısı gütmelidir. Özellikle yaşlı insanlar başkalarına çaresizce muhtaç olmanın korkusunu duyarlar. Bireyin özelliğine hürmet etmek onu nahoş müdahalelerden korumayı gerektirir. Bir insanın kendi arzusuyla hayattan ayrılmaya dönük sorumluluğunu bizzat üstlendiği özgürlüğünün karşısında toplumun onu mesela başkalarının bir an evvel mirasa kavuşmak için hırslanması halinde ölümüne yol açabilecek olan bir aşırı dost sevgiden koruma sorumluluğu vardır. Evet. Titizlik ölçütlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi vazgeçilmezdir. Ölme arzusunun sahiden o insanın iradesi olduğundan emin olmak gerekir. Bu kararın belki aralıklarla beyan edilmesi gerekir ki anlık bir duygusal kabarmayla verilmiş olma ihtimali elenebilsin. Burada abi hani gönüllü ölüm. Neydi onun adı ya? Ölüm hakkı, gönüllü ölmek. Bir şeydi de adını unuttum arkadaşlar, özür dilerim. Yani onun nasıl olabileceğini anlatıyor. İlk önce yasa koyucu dar manada kişileri korusun diyor. Sonra işte o duygusal yükselmelerle olmadığı ciddi bir karar olarak düşünüldüğü anlaşılsın diyor. Kendini hayattan azletme tercihinin bir insanın en uzun ve enine boyuna ölçüp tartması gereken karar olduğunu ayrıca açıklamaya hacet yok. Bu kararın kesinlikle anlık bir karar olmaması gerekir. Ahlaki sebeplere değil, yaşama sanatının sebeplerine, bilinçli sürülen bir yaşamın gerekçelerine dayanmalıdır. İnsanı ne teselli edebilir? Çok doğru diye not düşmüşüm. Hayat devam ediyor der birçokları. Teselli niyetiyledir. Hayat devam etmelidir. Ama hayır, öyle olmak zorunda değildir. Basitçe devam etmez öyle, yürümez. Şimdi ölümün zamanıdır. Hayat çok sonra. Hayata devam etmeyi mümkün kılan teselli ihtiyacı uyanır. Eğer insan sahiden teselli bulmayı istiyorsa. Acısında ölmüş olanla bağını hissedebilmek için teselliden imtina ediyor da olabilir. Kişinin kendisi dışında hiç kimse bu konuda hüküm veremez. Ancak iş teselliye gelirse o zaman teselli olma kabiliyeti ve teselliye açıklık önceki deneyimlerle de ilgilidir. Bütün canlılar arasında insanlar en fazla teselliye muhtaç olanlardır görünüşe göre. Bu muhtemelen onların ruhunun ve zihninin özellikleriyle alakalıdır. Mümkün olan oluşları ile gerçek varoluşları arasında ontolojik farkı anlamaya başka canlılardan daha fazla kabiliyetlidirler. Yani ölümünün bilincinde olan ve öleceğini bilen tek canlı bilinçli olarak şeydir arkadaşlar, insandır. Teselli ihtiyacının sebepleri ne olursa olsun esasında mesele enerjetik sebeplerdir. Yaşama enerjisi yitmiş olan teselliye ihtiyaç duyar. Teselli sayesinde yeniden enerji kazanır. Kendine ve başkalarına, hayata ve dünyaya olan güvenini tazeler. Tesellisizlik de güçsüzlükle eş anlamlıdır. Bir insan teselliyi bulamazsa yarası, acısı, ümitsizliği ile şifasız, yalnız kala kalır. İnsanların neyin teselli edeceği sorusuna cevaplarken belirleyici olan temin edebilecekleri veya başkalarının onlara temin edebileceği enerjilere erişimdir. Bu nedenle enerjilerin algılanabilmesi için akmaları gerekir ve onlar anlam denilen bağlantıların olduğu yerde akarlar. Anlam teselli verir. Tesellinin özü buradadır. Teselli verici olan her şeyden önce duygusal deneyimlerdir. Onlar benlikle dünya arasında, benlikle başkaları arasında bağlantılar kurar ve bu bağlantıları hazlarla ve tatlarla tahkim ederler. En azından acılar tüm duyuları körleştirmediyse dinlendirici bir an için. Teselli gerçekten zor iştir. Yani bilmek gerekir arkadaşlar. Demin biraz yükseldim, sinirlendim ya hani teselli vermeyi bilmeyenler lütfen vermesin ya. Boş konuşmasın yani gerçekten. Ölenle ölünmez, hayat devam ediyor. Seni daha ne yapacağız bak görürsün. Ya bir de öyle densizler var. Yani sen ölümün acısıyla yüzleşmeye çalışırsan seni böyle teselli etmek adına eğlenmeye falan götürmeyi teklif edenler var ya. Tövbe estağfurullah. Yani bilmiyorsanız vermeyin arkadaşlar o teselliyi lütfen. Düşünmek ve yorumlamak. Zihnen teselli verebilir. Böylece bir hadiseyi açıklamak ve anlamak için hayatın etrafa dağılmış cam kırıkları arasında gerçek ve olanaklı bağlantılar bulabilirsiniz. Güzel. Teselli verici düşünceleri kitaplara borçluyuzdur. Okumak teselli verir. Gerçekten verir. Tasvir edilen gerçeklikler kendi deneyimlerinizi tasnif etmenizi ve onları insan hayatının yapıtışı olan bir şeyler olarak anlamanızı sağlar. Zihinde
uydurulan olanaklar keşfedeceğimiz daha çok şey olduğunu gözümüzün önüne getirir. Yazmak teselli verir. Öncelikle de olup bitenleri yazmak, içimizi dışa döndürmek ve her dışa vurumla bir yükten kurtulmak. Bu da güzel bak. Konuşmak da teselli verir. Çünkü sarf edilen her söz içeriği ne olursa olsun acıları dindirir ve bir kedere merhem olabilir. Burada gündelik hayat teselli eder. Şayet hayat katlanılır haldeyse muhtemet alışkanlıklar, tüm kırılmalar ve çöküşler boyunca süreklilik bağlamını muhafaza eder. Acının zamana yayılmasını sağlarlar. Bir görev için çalışmak gündelik hayatta şifalı bir deneyimdir. İnsanın kendi benliğinin ötesine uzanır ve acı veren deneyimler deneyimden daha büyüktür. Burada düşünmek, yorumlamak, okumak, yazmak, konuşmak, çalışmak, gündelik hayat falan dikkat ettiyseniz bunların hepsinde şey var arkadaşlar. Bir rutini tekrar çalıştırmak. Bu aslında çok şeye benziyor. Teselli etmek, dışarıdan gelen değil, kendi kendinizi teselli etmek için o hocanın vurguladığı enerji meselesi var ya, enerji için bir ölüm öyle bir şeydir ki hayatı durdurur. Hani çok abesle iştigal olmayacaksa bir metafor olarak motor örneğini verebiliriz. Ölüm öyle bir şeydir ki gelir motoru durdurur. Ölen için değil, sizin için. Yani teselliye ihtiyaç duyan, yaşayan için. O motor durduğunda tekrar çalışmak için bir enerji diyor ya hoca, ihtiyaç vardır o. İşte o enerji aslında hayatın rutinine dönmesine çalışmaktır. Bu motorun rutini nedir? Pervanenin dönmesi, kayışın dönmesi, çalışmasıdır. İşte siz bu tarz şeylerle o rutini tekrar, motoru hani vardır ya, o eskiden vardı, bilmiyorum siz yaptınız mı hiç? Hani böyle bir kolla çevirirsin pat 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 birden çalışır. Hani o enerjiyi vermek adına rutine dönme çabasıdır aslında teselli. Bunu birden yapmazsınız. Zaten o motorda da aynıdır. Hani şöyle yavaş, ağır ağır sonradan hızlanırsınız ya. Yavaş yavaş rutine dönmek. Hocanın burada anlattığı her şey o aslında. Rutine dönmek. O motoru tekrar çalıştırmak. Kayışı tekrar hızla döndürmek için yavaş yavaş enerjini almak gerekir. Ve bunun için bu birinci metafordu. İkincisi de dikkat ettiyseniz hep böyle içeriden dışarı bir şey var. Dışarıdan içeri gelmiyor. Hani düşünmek, yorumlamak. Zihnin içinden dışına doğru. Okumak. Senin okuduğun şey içsel bir şey. İçindekileri harekete geçirmek. Yazmak. Yazarak içindekini dışarı çıkarmak. Konuşmak. İçindeki duyguyu dışarı aktarmak. Yani dikkat ettiyseniz çalışmak. Fiiliyatta bir şey üretip dışarıya bir şey göstermek falan. Hani bunların hepsi iki şey var. Bir, o motor çalışacak. İkincisi de içeriden dışarı doğru teselli. Yani buradan anlamamız gereken şu. İnsana dışarıdan teselli verilmez. İnsana dışarıdan destek olunur. Sadece insanın kendi kendini teselli edebilir. Önemli diye not düşmüşüm. İnsanlar ölümlülüklerin bilincine vardıklarında ortaya çıkan muazzam metafizik acıyı karşılayabilecek en iyi şey doğa ötesi olması gerekmeyen metafizik, Yunanca metafizik bir tesellidir. Bir sonsuzluk içinde korunup kollanma duygusu, dünyevi bir tarzda. Benliğin kendini artık metafizik olarak yalnız hissetmeyeceği tümüyle ayık bir mistisizm içinde mümkündür. Abi diyorum işte sana, uğraşma böyle şeylerle. Müslüman ol, kurtul. Benliği aşarak diğer insanlara, hayata, dünyaya ve bütün sonluluğun ve gerçekliğin ötesindeki adı olmayan daha büyük bir şeye duyulan aşkla insanın kendi tutumuna bağlıdır. Bütün bu sevgiler öyle bir yoğunluk verir ki artık anlamı sorgulamazsınız ve umut, insanın anlamlı ilişkilerin var olduğuna ve şirazesinden çıkmış olanın da hemen şimdi olmasa bile tekrar iyileşebileceğine güvenmesini sağlar. Aşkın teselliyi en nihayet insanların bütün zamanlarda ve bütün kültürlerde icat etmiş olduğu ritüeller sağlar. Ritüeller davranışlar ve duyumların ifadesi için biçimler sunarlar. Kimsenin bir sonraki aşamada ne yapacağını düşünmesi gerekmez. Müzakere edilecek, karar verilecek bir şey yoktur. Ne yapılması gerektiğini bilen kendini daha fazla kaybolmuş hisseder. Ritüeller dilsel ifade için formüller sunarlar. Mesela yeni akledilmeleri gerekmeyen, sadece tekrarlanacak dua formülleri. Gerçekten o ritim, ritüel. Demin dedik yani teselliyi de yaparken hayatın ritmine dönmesi, hayatın akışına dönmesi. İşte ölümün karşısında aslında belki de böyle ritüellerin, biçimlerin, formüllerin sunulmasının da bir sebebi bu olabilir. Çünkü hazır kalıplar sana getirildiğinde bir ölüm karşısında en azından o ilk motor durduğunda, ilk hareket durduğunda, dünyanın insicamı bozulup her şey bir anda mahvolduğunda tekrar o seni rutine döndürmek için yapılacak başlangıç ritüelleri çok iyi olabilir. Yani hemen yapılacak şeyi biliyorsun. İlk 40 güne kadar mesela yapılacak şeyler önüne hazır. Bir kalıp halinde hazır. Ve sen o rutini takip ederken gerçek hayat rutinine de başlamak için belki de hazır hale geliyorsun. Bu yüzden bu tarz ritüeller, gelenekler önemli arkadaşlar. Karıma borçlu olduklarım, son bölümümüz. Ona borçlu olduğum uçsuz bucaksız çok şeyin en önemlisi ondan sevmeyi öğrendim. Bütün öğrendiklerimin en güzeli, en iyisi, en deriniydi bu.
Ben burayı ilk okuduğumda bir kötü oldum, bir kötü oldum. Ben bu cümleyi eşime çok çok önce söylemiştim zaten. Hani ben normalde hepimiz gibi az çok işte terk edildik, aldatıldık, bırakıldık. Yani her insanın yaşayacağı şeyleri yaşadık biz de. Ama gene de biricik oluyor her insanın duygusu. İlk defa yaşayınca onunla karşılaşması. Ve artık kapattığım bir dönemde benim eşimle kendimi tanımam, tekrar sevmem, aşık olmam falan. Hani beni tanıyanlar az çok biliyor çevremde. Yani benim evlenmem çok büyük bir olaydı. Yani benim yani evlenmem çok çok büyük bir olaydı. Ama gerçekten Allah razı olsun benim de eşimden öğrendiğim en önemli şey sevmek. Tekrar sevmeyi öğrendim. O sevmeyi öğrendikçe tekrardan daha iyi bir insan olma gayreti, içten dışa doğru bir motivasyon buldum. Onun sayesinde işte şimdi belki de hani çevremize daha iyi faydalı olmaya çalışıyoruz falan. Gerçekten sevmeyi öğrendim eşimden yani. Çok konuşamadım. Kusura bakmayın, duygusal oldum biraz. Şeylerin olağan akışını kırmak onunla beraberken çok kolaydı. Günlük hayata enerji yüklemeyi, onu hoşluklarla, güzel bir şeyle, yemekle, çiçeklerle, kıyafetle, erotizmle baharatlandırmayı daima başarırdı. Gerçekten ya. Ancak ölümden aşağı yukarı 1,5 yıl önce sık sık yaptığım gibi ona bana armağan ettiği her şey için teşekkür ettiğimde hep bağlı kaldığı aşk formülünün sırrını açıkladı bana. Bu hafifçe değiştirilmiş bir Kennedy cümlesiydi. Onun sana ne vermesi gerektiğini düşünme. Senin ona ne verebileceğini düşün. Neye ihtiyacı var? Benim ihtiyacım onun kahramanı olmaktı. Evet, biraz ortaçağ havasında bir şey. O bana bunun onayını memnuniyetle verdi. Muzaffer kahramanım derdi bana. Tabii hep göz kırparak. Benim ona verebildiklerim ondan aldığıma biraz olsun yaklaşabilir mi? Onu aynı anda şımartabildim mi? Aynı oranda. Bunun olması mümkün değildi. Düşünceli düşünceli başını sallar. Ama hoşgörüyle şunu söylerdi. Başka türlüsü elinden gelmedi. Demek ki yoksa muhakkak yapardım. Ben buraya bunu okuyunca not düşmüşüm. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Ancak verebildiklerim bu kadar. Yetindiğin için teşekkür ederim. Benim hanım da altını çizdiğim yerleri, ben kitabı okuyorum ona bırakıyorum ya. O da altını çizdiğim yerleri okuyor. Buraya şey demiş. Bana kalbini verdin. Yani dünyamı demiş. Çok kötü oldum ya. Abi şurası çok iyi ama ya. Başka türlüsü elimden gelmedi. Demek ki yoksa muhakkak yapardım. Pardon arkadaşlar. Yıllar sonra hayretle saptıyorum ki o melankoli uçup gitmiş. Sırf onunla beraber olmanın etkisiydi bu. Şu veya bu sebeple canım sıkkın olduğu zaman dertlerime o kadar uzun süre kulak verirdi ki negatif enerji uçup giderdi. Bir keresinde şöyle demişti. İkimiz beraberken sinirlerimiz çelik tel gibi oluyor. Gerçekten öyle. Yaklaşık 40 yılı aşan beraberliğimizde olduğu gibi hayatımı ona borçluyum. Onun ilgisi, mesleki olarak kat ettiğim uzun yolda bana güç verdi. Birbirimize verebildiklerimiz üzerine ölümden önceki yıllarda tekrar tekrar konuşurken hayatta emin olduğumuz şey her zamankinden daha açık biçimde gözümüzün önüne geldi. Müşterek hayatımızda çok şeye cesaret ettik. Çünkü şundan emindik. Hiçbir şey ters gidemez. Tereddüt halinde en azından birbirimize sahibiz. Buraya şey yazmış. Aynen öyle deyip not düşmüş. Cimcime ya. Gerçekten ama arkadaşlar yani böyle birini bulmak gerçekten bir lütuf. Hani diyorum ya bazen iman insana bir lütuftur, nasip meselesidir diye. Gerçekten böyle bir eşe sahip olmak, böyle birini bulmak da bir lütuf. Hani şu cümle çok çok önemli arkadaşlar. Hayatın %80'ini 90'ını rahatlatıyor. Bütün o sinirler, stresler, çabalar, mücadeleler hepsi yani hiçbir şey ters gidemez. Tereddüt halinde en azından birbirimize sahibiz. Yani şu cümle öyle bir konfor alanı ki. Yani hani ölümden sonraki hayata inanmak kadar rahatlatıcı bir şey. Hani ölümden sonraki hayata inanmak bu dünyaya katlanabilir kılıyorsa bu dünyanın içindeki kendi küçük zorluklara da katlanılabilir kılmak şu cümle. Allah herkese nasip etsin ama özellikle videolarda da değiniyorum falan. Genç arkadaşların işi zor. Allah kolaylık versin. Çünkü çok fazla sizi kirletiyorlar. Zihninizi, ruhunuzu. Yani içinde bulunduğumuz çağ zaten iğrenç bir çağ. Tüketim çağı. Sömürü çağı, insanların yapaylık çağı, dijitallik çağı, her şey yani. Yapay zeka deyip herkes iyi yandan alıyor ama ismi kötü oğlum. Zeka yapay olur mu ya? Yapaylığın böyle zeka ile birleştiği hani yapaylığın çok yani yapay zeka zekadan üst bir şey ya. Yapay bir şeyin
gerçeğinden üste çıktığını ima ediyor ya. Bir ada o açıdan bakın, bir düşünün bir. Yani olayın geldiği nokta bu. Artık yapay şeyler aslının üstünde. Ya yapay sevgiler aslının üstünde artık yani. Görseller, makyajlar, vitrinler, rekabetler, hırslar. Yani o yüzden size, özellikle genç arkadaşlara çok üzülüyorum. Yani çok çirkin bir çağda temiz kalmaya çalışan, doğru şeyler yapmaya çalışan insanlara selam olsun. Allah sizi muvaffak etsin. Aşk hayatın anlamıdır. Ondan bunu öğrendim. Teorik değil, pratik olarak. Gerçekten arkadaşlar, o pratik meselesi çok önemli. Aşk her ne kadar soyut, metafizik bir şey olsa da pratik çıktıları o kadar ön planda ki, pratikle o kadar bezeli bir şey ki muhakkak görün yani. O yüzden hani e, günümüzde de gene dedim ya, o kirlilikte sevgiyi, aşkı çok yanlış anlayan, pratikten bağımsız, ya öyle yapıyor ama beni seviyor, şöyle yapıyor ama beni düşünüyor falan, yalan dolan yani. Düşünüyorsa gösterir arkadaşlar. Aşkın, sevginin pratik çıktıları çok fazladır. Görmüyorsan o pratik çıktıları, öyle bir şey yoktur, inanmayın. Neyse. Hayatın içinden el ele geçtik. Sahiden kelimenin tam anlamıyla. Aynı kağıda yol nereye götürürse götürsün o bizim ortak yolumuz diye yazmıştı. Ve birbirimizin elini bırakmayacağız. Başından sonuna kadar öyle yaptık. Yürürken zaten el eleydik. Fakat sinemada, konserde, trende, uçakta, akşamları divanda da el eleydik. Çok zaman gecenin bir yarısında el ele tutuşmuş olduğumuzu fark ediverirdim. Ay, ona hep ağrı veren o tuhaf delik kapanmıştı işte. Çocukluğundan ve gençliğinden beri bildiği o delikten sık bahsederdi. Hiçbir zaman tam anlayamadığım bir şeyin onun dilindeki ifadesiydi bu. Belki bazen ikimizin arasındaki bir delikti. Çünkü tahmin edebileceğinin aksine aramızdaki ilişki simbiyotik bir ilişki değildi. Yani birbirine bağımlı arkadaşlar, simbiyotik de diyor. Yakınlıkla mesafeyi dengelemek ikimiz için sabit bir ödev olarak kaldı. O daha çok yakınlığa ihtiyaç duyardı, bense mesafeye. Her zaman bir ara yol bulduk ama kalıcı bir denge hiçbir zaman olmadı. Fakat asıl önemli delik, şimdi inanıyorum ki, gerçek olanla olanaklı olan arasındaki, metinden daha önce sözü geçen ontolojik farkı ifade etme biçimiydi onun. En önemli ilişkileri dışındaki şeyleri salınım halinde olanakların menzilinde tutmayı seven karım, her gerçekliğin bir daralma olmasından yana dertliydi. Şurada dediği şey arkadaşlar, o mesafe meselesi çok önemli gerçekten. Ve son paragrafımız. Karım nerede sorusunun bir cevabı bu olabilir. Muhtemelen hayattayken düşüncelerinde ve duygularında sık sık geri çekildiği o olanıklılık boyutunda. Deliğin öte tarafındadır. Gözlerime son kez oradan bakmıştı. Çok uzakların ta yakınından. En son anda ateş cesedini terimin tam anlamıyla enerjiye dönüştürmek üzereyken son bir kez ellerine dokundum. Teşekkür ederim şahane kadın, kocan olabildiğim için. Ay, kusura bakmayın arkadaşlar, biraz duygusallaştım. Ama iyi ya, dediğim gibi hani duygusallaşsak da bu tarz şeyler, ölümü anmak için, gerçekten hatırlamak için önemli vesileler. Elinizdekinin, yanınızdakinin kıymetini bilin. Gerçek aşk, sevgi nedir? Hani hem bulduysanız kıymetini bilin, bulamadıysanız da kendinize bir referans noktası olabilir böyle kitaplar arkadaşlar. Gerçekten hani, çünkü herkes evlenirken evin var mı, araban var mı soruyor. Ya da o dediğim gibi evrimsel psikolojideki arkadaşlar daha başka, kadınlarda güzellik, işte doğurganlık, kadının geçmişi, erkeğin hipergamik olarak seçimi falan, bir de böyle güzel kelimeler seçiyorlar, yüksek değerleri falan. Onlara bakıyorlar ama asıl bakman gereken hani gerçekten bu insanla yaşanır mıdan ziyade, bu insanla ölünür mü? Bu insan nasıl bir insan? Bu insan nasıl ölür mesela? O da önemli. Çünkü niye, hani şeye inanıyoruz ya biz, nasıl yaşadıysan öyle ölürsüne inanıyoruz ya. İster istemez bir insan nasıl ölür sorusuna verdiğin cevap, nasıl yaşayacağına dair de bir ifade olabilir. Yani bir insanla birlikte, ben bu insanla beraber ölür müyüm, yaşar mıyım değil. Ölür müyümü de bir sorun arkadaşlar. Ya da ölümle burun buruna geldiğimizde nasıl olur? Hani bu tarz varyasyonlu düşünceler de iyi olabilir. Neyse, kusura bakmayın, biraz duygusal oldum, çenem düştü. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı,
ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. İlk defa bu videoyla kanala geldiyseniz kanalın oynatma listesine ve diğer videolara da bakmanızı tavsiye ederim. Sosyal bilimler açısından zengin bir kanaldır. Kendinize göre bir şey bulabileceğinizi düşünüyorum. Herkese kolay gelsin.